2 kere 2 kaç eder? Tabii ki 4. Bu sorunun başka bir cevabı var mı? Elbette ki yok. Birisi 4 yerine başka bir sonuç söylese kabul etmeyiz bile. Bu hayatın değişmez bir gerçeğidir. Peki ya bir başkası bizi kendimizi bildiğimizden beri kandırıyorsa ve 4 olduğunu o söylediyse? Kendinizi bildiğiniz bileli size doğru olarak aşılanmış, sorgulanamaz gördüğünüz bir düşünceyi ele alın. Siz her zaman onun doğru olduğunu ve değişmez bir mutlak gerçek olduğunu kabul ettiniz. Oysa belki de sadece doğduğunuzdan beri hep onu gerçek olarak kabul ettiğiniz için anneniz, babanız, etrafınızdaki herkes onu doğru kabul ettiği ve size böyle empoze ettiği için doğru kabul ediyorsunuz. Çocukken size öğretilenler, kitaplarda sürekli okuduğunuz hep aynı bilgiler ve hayatta değişeni hiç görmediğiniz bir durum. Hepsi ama hepsi belki sadece siz sürekli gördüğünüz ve maruz kaldığınız için size doğru geldi. Renk körleri mesela, belki de renklerin doğru halini onlar görüyorlar. Genlerinde meydana gelen bir değişim belki de insanların çoğundan farklı olmalarını ve doğruyu görmelerini sağladı. Öyle olsa bile bunu nasıl bilebilirdik ki? Bilmekten daha öte nasıl kabul edebilirdik? İnsanların çoğu renk körleri gibi görmediği için gerçek olsa bile onların doğruyu gördüğünü, asıl yanlış görenlerin kendileri olduğunu nasıl kabul edebilirlerdi? Peki ya tam tersi olacak şekilde insanların çoğu renk körü olsaydı, kalan azınlığı ise renkleri doğru haliyle gören kimseler olsaydı, biz veya sen bu sefer asıl renk körü dediğimiz oysa renklerin doğru halini gören kişilerin gerçeği gördüğünü nasıl kabul edebilirdik? Edebilir miydik? Hiç düşündünüz mü? Yıllarca bıkmadan, usanmadan bir fikri savundunuz. Onu hayatınızın merkezine koydunuz. Sonra bir gün fark ettiniz veya hiç fark etmediniz ki aslında bu bilgi sadece siz doğru kabul ettiğiniz için yıllarca sizi etkilemiş, sömürmüş ve bitirmişken sadece siz doğduğunuzdan beri bunu doğru kabul ettiğiniz için doğru kabul ettiğiniz bir görüş olarak kaldı. O kadar. Doğru kabullenmenizin sebebi doğru olması. Defalarca denenip üzerinde çalışılıp başarılı olması değil. Sizin hep onu kabul etmiş olmanızda asıl sorun. Tarih boyunca pek çok insan ve kitle büyük yalanların ardına sığındılar. Çekinmeden, korkmadan hatalar yaptılar. Yalanları için kendi canlarına kıydılar ve diğerlerine eziyet ettiler. Yeri geldi büyük fedakarlıklar yaptılar. Yeri geldi büyük kötülükler işlediler. Peki ne için oldu? Mutlak doğru kabul ettiğimiz siyasi görüşler, dinler, bilimsel gerçekler ve şimdiye kadar gördüğümüz ne varsa hepsinin bir yalan olması ve bizim bunu fark etsek veya bir yerden duysak bile kabul edemeyecek olmamız korkunç olmaz mıydı? Bunu nasıl bilebilirdik? Gördüğünüz, duyduğunuz nesnelerin gerçek olduğundan emin misiniz? Peki bize gerçek olduklarını ispatlayabilir misiniz? Size bir masa gösterelim. Bize bu masanın varlığını kanıtlayın desek nasıl kanıtlardınız? Gerçek kabul ettiğimiz her şeyin aslında koca bir yalan olup olmadığını bilmenin gerçek bir yolu gerçekten olabilir mi? İşte Descartes'in kötü cini bunları düşünenler için ortaya atıldı. Doğru kabul ettiklerimiz belki de biz hep öyle gördüğümüz için doğru kabul ediliyordu. Doğru veya gerçek oldukları için değil. Bu varsayıma göre doğduğumuzdan beri gördüğümüz, bildiğimiz ne varsa aslında bizi kandıran kötü bir cin tarafından bize doğru olarak gösterilmiş ve kabul ettirilmiş olabilirdi. Bildiğimiz ne varsa şüphe etmemiz ve yanlış olabilme ihtimalinin olduğunu kabul etmemiz gerekiyordu. Burada bir şey söylemekte fayda var. Bu kuşku sürekli olmasına ve gerekmesine rağmen bir amaç değil, bizi kuşku bırakmayacak şekilde gerçek olan bilgilere yönlendirecek bir araçtır. Şüphemiz bizi doğrulara götürmeli. Doğruların doğrulanmasında kullanılmalı. Bildiğimiz her şey bizi kandıran kötü niyetli bir cinin biz doğduğumuzdan beri bir aldatmacası olabilir değil mi? Tamamen olmayabilir. Bu görüşü ortaya atan Descartes yine de bu kötü cinin bizi kandıramayacağı bir durum olduğunu öne sürmüştür. Tüm bildiklerimiz bir aldatmaca olabilir.
doğduğumuzdan beri gördüğümüz, duyduğumuz, okuduğumuz ne varsa bir aldatmaca olabilir. Ama kendisinden asla şüphe edemeyeceğimiz şey, şüphe ettiğimiz gerçeğidir. Yani herkesin bildiği halde şüphe tek gerçektir. Şüphe ediyorsak o halde bir şeyden şüphelendiğimiz inkar edilemez, değil mi? O durumda bize bildiğimiz her şeyi reddettiren o şüphe, varlığından ve gerçekliğinden emin olduğumuz tek şey olmaz mıydı? Eğer şüphe ettiğinizden eminseniz, o halde şüphe eden varlığın olduğundan eminsinizdir. Şayet şüphe ediyorsanız, maddesel olarak olmasa bile düşünsel olarak varsınızdır ve düşünüyorsunuz demektir. Eğer düşünüyorsanız, o halde varsınız. Bu çok kere duyduğumuz adeta felsefenin en meşhur lafı olan "düşünüyorum o halde varım" sözünün çıkış noktasıdır. Varlığımızın sebebini bedenimiz olarak düşünürüz. Vücudumuz olmadan var olamayacağımızı düşünürüz. Düşünürüz düşünmesine de varlığımızın kaynağı bedenimiz midir? Yoksa bizi varlığımızı sorgulatan zihnimiz mi? Descartes'a göre insan beden olarak gerçek olmasa veya var olmasa bile zihnen vardır. Varlığının sebebi bedeni değil, onun zihnidir. Bedenimizin gerçekte var olup olamayacağını bilemeyeceğimizi ama zihnimizin var olduğunu ve bizim varlığımızı kanıtladığını öne sürer. Varlığımızın temelinin ve sebebinin vücudumuz değil, zihnimiz olduğu, zihnimizin varlığının reddedilemez olduğu onun öne sürdüğü iddiadır. Bununla kalmayıp bu görüşle kendi tanrı fikrini ortaya attı ve onun varlığını kendince düşünsel olarak izah etmeye çalıştı. Ona göre insan asla yanılmayacağı bilgileri tanrı inancıyla bulabilir. Ona göre tanrının varlığının 3 kanıtı vardır. Descartes'a göre insanın zihninde bir tanrı fikri vardır. Bu fikirdeki tanrının asıl gerçekliği insan zihnindeki tanrının gerçekliğinden fazladır. Buna dayanarak insan zihnindeki tanrıdan daha gerçek ve daha ileri bir tanrının varlığı zorunludur. Sonrasında ise evrensel kanıtı kullanır. Ona göre insan varlığını başka bir varlığa borçludur ve bu varlık her şeyin varoluş sebebidir. Her şeyin varoluş sebebi olduğu için bu varlık Tanrı'nın ta kendisidir. En sonda bunlara dayanarak Tanrı'nın insan zihninden daha öte gerçekten de var olduğunu öne sürer. Descartes'in kendisinden gelmesine imkan olmayan bir şeyin bulunup bulunmadığı ile ilgili incelemesinde geriye kalan tek fikir Tanrı fikridir. Tabii bu Tanrı fikriyle kastedilen zihnindeki tüm fikirlerden sonsuz ve tam olmasıyla ayrılan, tüm fikirlerin en müsbeti olan bir sonsuz ve tam varlık fikridir. Başka fikirlerden bu şekilde ayrılan bu sonsuz ve tam varlık fikri Descartes'in hareket noktasını oluşturur. Descartes'in karşılaştığı bu sonsuz ve tam varlık fikri kendisi gibi sonlu ve eksik bir varlıktan gelmiş olamaz. Çünkü Descartes yeter neden ilkesinde belirttiği üzere fail nedende hiç değilse eseri kadar bir gerçeklik bulunmalıdır. Onun düşüncesine göre Tanrı gibi güçlü bir varlığın fikri insan gibi aciz ve güçsüz bir varlıktan gelmesi Tanrı'nın varlığına bir kanıttır. Çünkü eğer o halde olan bir varlık olmasaydı İnsan böyle bir varlığı düşünemez veya hayal edemezdi. Varlığını sorguladı. Şüpheyle var oldu. Şüphe üzerinde düşündü, Tanrı'ya inandı. Şüphemiz bizi var etti ve ilerletti. Bildiklerimizi doğrulamamızı veya yanlışlamamızı sağladı ve ileri götürdü. Rönesans devrinde yaşamış olan Descartes, kilisenin aşıladığı dünyanın evrenin merkezi olduğu propagandalarına karşı çıkan Galileo Galilei ile benzer zamanlarda yaşadı. O dönemlerde Galileo, yaptığı ölçümlerde dünyanın evrenin merkezi olmadığını, aslında güneşin etrafında döndüğünü gösteren sonuçlar bulmuştu. Bu, yüzlerce yıldır süren görüşün aksini söylüyordu. Bunlar olmadan 1000 yıldan daha uzun süre önce Batlamyus eline bir taş almıştı ve yere bırakmıştı. Yer çekiminin etkisiyle taş yere düşmüştü. Bu ona bir fikir vermişti. Eğer taş yere düşüyorsa dünya evrenin tam ortasında ve merkezinde olmalıydı. Her şey onun etrafında dönmeliydi. Güneş, diğer yıldızlar ve gezegenler hepsi onun etrafında olmalıydı. Belki de çocukken daha okula gitmeden önce güneşin dünya etrafında döndüğünü düşünüyordunuz. Belki de asıl dünyanın güneş etrafında döndüğünü duyduğunuzda inanmadınız ve bunu kabul etmekte zorlandınız. Sonuçta dünya yerinde duruyordu.
Gökyüzünde hareket eden parlak bir cisim günlük olarak hareket ediyor ve doğup batıyordu. Değil mi? Bu fikir uzun yıllar boyunca sürdü ve gerçek kabul edildi. Galileo bulduklarını söylediğinde kilise ve hatta diğer insanların bir kısmı bile ona inanmadılar. Şimdiye kadar gerçek kabul ettikleri bir görüşün tam aksini söylüyordu. O kim oluyordu da bunları söyleyebiliyordu? Doğduklarından beri, hatta onlar doğmadan yüzyıllar önce yerleşmiş olan bu görüşe dil uzatabilecek cesareti nereden bulmuştu? Kiliseden veya kiliseye gidenlerin atalarından daha mı iyi biliyordu her şeyi? Biliyordu. Ama insanlar bunu henüz kabul edememişti. Kim kabul edebilirdi ki bunu? O zaman da çok az kişi kabul etti. Ancak bu yaptıkları diğer insanları meraklandırdı ve doğruyu aramaya itti. Zaman geçtikçe daha çok insan gerçekleri kabullenmeye başladı ve toplum içindeki oranları arttı. İşte bu kabullenmeye başlama başlattı ilerleme ve aydınlanmayı. İnsanlar fark ettiler ki o zamana kadar bildikleri, gördükleri doğru olmayabilirmiş. Her şey şüphe duyulması ve sorgulanması gereken bir haldeymiş. Şüphe ve doğrulama ihtiyacı. Sorgulaması gerekenleri sorgulamak. İşte en büyük ihtiyacımız bu. Düşünüyorum, öyleyse varım.